Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel, gösterişli, harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Bu güzel deseni sizlerle paylaşmadan önce hemen şöyle ipimi anlatayım. Alize Baby Best'in orta kalınlıkta bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Az kaldığı için sardım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağız. Şöyle sizler de evinizde nasıl güzel ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Şöyle ben ilmeklerimi attım. 3,5 milim şiş kullanacağım arkadaşlar bu ipimi örebilmek için. Evet, hemen ilmeklerimi de sizlere vereyim. Kaç sayımı. Bakın şöyle 3, 3, 3, 3, 3 ve 2 ilmek. 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşan bu güzel deseni kurmaya başlayalım arkadaşlar. Harika projelerde kullanabileceğiniz, harika güzel modeller yapabileceğiniz güzel ve şık bir model yapacağız. Modelimin birinci sırasındayım ve ön sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Düz örgülerden oluşan sadece bir sırada desen kurduğumuz fakat muhteşem bir model anlatacağım arkadaşlar size. Evet, sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örelim. Evet, şöyle bir sıra düz örgümü ördüm. Modelin ikinci sırasındayım, arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın. Birinci sırada tüm ilmekleri düz ördük. İkinci sırada tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelin ikinci sırasında da düz örgü yaptım. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Burada da yine aynen tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 4. sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm sırayı ters olarak örüyorum. Bu şekilde tüm sırayı ters olarak örüyoruz. Evet, 4. sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Bakın şu şekilde bir görüntümüz var. Tekrar bu sırada da sevgili hanımlar tüm sırayı düz örüyoruz. Oldukça kolay, güzel. Sadece bir sırasında desen kuruyoruz ve muhteşem bir model ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine modelin 5. sırasında da tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde tüm ilmekleri düz ördüm. Arka sırasındayız. Burada kenar ilmeğini aldıktan sonra yine tüm sırayı ters olarak örüyoruz. 6. sıramızda. Evet, modelin arka sırasında 6. sırasında tamamladık. Şimdi modelimiz bakın şöyle bir düz örgülerden oluşan bölüm oluştu. Şimdi modelimizin 7. sırasındayız ve şekil sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 1, 2, 3 şu 3 ilmekle işlem yapıyoruz. Öncelikle şu 2 ilmeğin bakın yönünü çevirdim. Taktım bu şekilde.
Daha sonra içeriden dışarı bu iki ilmeği tekrar birlikte aldım. Bu defa bakın şu şekilde takıyorum. Şöyle arkadan dolanarak. Ve bu iki ilmeğim ve bu tek kalan düz ilmeğimin üçünü bir aldım ve bir ilmek yaptım. Doladım. Aynı yerden bir ilmek daha aldım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek yapıp bıraktım. Bakın. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3. Bakın bu 3 ilmekle işlem yapacağız. Öncelikle bu iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Tekrar geriye takıyoruz. Sonra içeriden dışarı şu şekilde alıyorum. Tekrar bu defa bakın arka taraftan şu şekilde ilmeğimi takıyorum. Bu iki ilmeğimi alarak hemen yanına şu düz ilmeğimi de alarak 3 ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Doluyorum. Tekrar bu 3 ilmekten bir ilmek daha alıyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek yapıp ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar bakın 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Bu 2 ilmeği şişime tekrar geri takıyorum. Tekrar arkasından bakın şu şekil girerek tekrar ilmekleri geriye takıyorum. Şu şekilde. Bu 2 ilmeğin yanına hemen şu bir ilmeği daha alıp buradan bir ilmek yapıyorum. Doluyorum. Bir ilmek daha yapıp 3 ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Bakın. Hemen 2 ilmeğimizin yönlerini çeviriyoruz. Tekrar geriye takıp içeriden dışarı tekrar çıkarıyorum. Ve arka taraftan bakın şu şekilde ilmeklerimi tekrar geriye takıyorum. 2 ilmeğin yanına bir ilmek daha alarak 3 ilmekten bir ilmek yapıyorum. Doluyorum. 3 ilmekten bir ilmek daha yapıyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek yaptım. Son 3 ilmeğimiz kaldı bakın. 1, 2, 3. Hemen yine 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı tekrar örmeden alıyorum. Tekrar geriye takıyorum. Bu 2 ilmeğin yanına bir tane daha düz ilmek yapıp üçünü bir topluyoruz. Bir kez doluyoruz. Tekrar 3 ilmeği birlikte topluyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek yapıp bıraktık. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin bakın 7. sırasında bu işlemi yaptık. Modelin 8. sırasındayız ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde 1, 2, 3. Bakın boyun uzattığımız ilmekleri ters olarak ördük. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. 8. ve son sıradayız. Evet, şöyle ben sizlere bir model anlatmış oldum arkadaşlar. Şimdi modelimizin tekrarını da aynı şekilde devam ettireceğiz. Bir modeli bu şekilde kuracağız. Bakın bir modeli bu şekilde kuracağız. Bu şekilde devam edecek. Hemen burada nasıl başladıysak burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi modelin 1. sırasını sizlere şöyle bir kez göstereyim. Bakın. 1. Ya saymanıza gerek yok. Tüm sırayı düz olarak örüyoruz ve 2. modelin 1. sırasını bu şekilde başlamış oluyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi hanımlar ben videoyu uzatmayayım. Burada 1. sırayı nasıl kurduysam burada da 1. sıramı aynı şekilde kurdum. Şimdi 2. modelimi hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 1. modeli nasıl uyguladıysam 2. modelimi de aynı şekilde uyguladım. Hemen şuradaki desenimiz de burada size gösterdiğim gibi yaptım. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Harika bir model elde edersiniz. Dilerseniz şu aradaki uzunluğu 6 sırada 4 sırada yapabilirsiniz. Ben 6 sıra yaptım. Siz 4 sırada yapabilirsiniz. Hani bu kadar uzun olmasın derseniz. 8 sıra bu model bu şekilde 8 sırada bitiyor. Ama öbür türlü 6 sırada biter. Şu boyutu daha kısa olur. O şekilde de yapabilirsiniz. Hemen şimdi sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Şurası 6 sıra olandan hazırladım. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle
Şu aradaki mesafe size göstereyim hemen. Şu yapmış olduğumuz şu mesafe, bu 6 sıra. Önde 3 sıra önden düz, 3 sırada arkadan ters, 6 sıra. Burada da 2 sıra önden düz, 2 sıra arkadan ters yaptım. Modeli 6 sırada bitirdim. Burada modeli 8 sırada bitirdim. Siz dilerseniz 8 sırada, dilerseniz 6 sırada modelinizi tamamlayabilirsiniz. Böyle hani çok uzun olmasın ara boşluğu, şu ara boşluğu çok uzun olmasın derseniz böyle 6 sırada bir desen yapabilirsiniz. Ben şöyle bir yelek kenarı başlar gibi arkadaşlar kenar patını hazırladım. Yeleğimin desenini de kurmuş oldum. Bir ön cephesi yapar gibi yaptım arkadaşlar, bakın. BİM'den aldığım iplerden yaptım arkadaşlar. Sizler de yorumlarda soruyorsunuz, abla BİM'den aldığımız ipleri nasıl değerlendirebiliriz diye. Şöyle 9 sıra kenar patı hazırladım. Bir yelek kenarı yapar gibi. Hazır lastik uygulaması yaptım arkadaşlar. Şöyle desenimi de uyguladım. Harika bir desen oldu. Şöyle yakadan başlamalı örgüler için de şöyle sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi gerçekten hem güzel hem şık hem de hızlı ilerleyen bir model. Eli güzel ve hızlı olanlar için, bir bebek, yeni doğan bir bebek için bir günde yapabileceğiniz bir model. 2-3 yaş çocukları için de 2 günde yaparsınız hanımlar. Gerçekten hem kolay hem güzel bir bebek yeleği elde edersiniz. Arkadan görünümü de bu şekilde, bakın. Evet. Bu size gösterdiğim şu ara boşluğu 6 sıra. Bu gösterdiğim, pardon, 4 sıra bu modelimizin. Bu da arkadaşlar 6 sıra boşlukla hazırladım. Bakalım siz hangisini çok beğendiniz? Yorumlarda yazar mısınız hanımlar? İnanın çok merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Bakın bu Alize Baby Best'in bir ipi. Bunu da BİM'den aldığım bir ip arkadaşlar. Bu şekilde durdu. Tabii ki Alize Baby Best'in ipi daha gösterişli ve şık durdu. Ama BİM'den aldığınız ipleriniz varsa siz de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir örgü elde edebilirsiniz.